Herkese merhaba, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bu videoda pamuk makrame ile yazlık bir çanta öreceğiz. Minik bir çanta olacak ve bir tane ip kullanmayı planlıyorum. Bu şekilde vişne çürüğü bir renk. Tığım 10 milimetre. İpim X-Lace marka bir ip. X-Lace çeşidi Natura'nın. 170 pamuk bir ip ve önerilen tığ kalınlığı da 8-10 milimetre. Ben çok sık olsun istemediğim için 10 milimetre ile öreceğim. 250 gram 65 metre bir ip. Bu markadan yoksa benzer iplikler bulabilirsiniz. X-Lace adında farklı markanın ipleri mevcut. Zincir çekerek başlayacağım. Parmağıma doladım. Kıvırdım. Bir tane düğüm yaptım. ...22 tane zincir çekiyorum ve çantama başlayacağım. ...22 zincirimi tamamladıktan sonra sayıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncünün içine yarım trabzan yapacağım. Başını aldım. Dördüncü ilmeğe battım. 3 tane ilmeğimi aynı anda örüyorum. Bir tane zincir. Buradaki ilmeği atlayıp yanındakine batacağım ve ona da bir tane yarım trabzan yapacağım. Sıra sonuna kadar bir ilmek atlayarak yarım trabzanlar yapacağız. Arada bir tane zincir var. Son 2 ilmeğim kaldı. Sonuncuya da batıyorum. Yarım trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir. Şimdi örgüyü çevirmeden dönerek devam edeceğiz. O yüzden bu noktaya bir tane daha yarım trabzan yapacağım. Ve bir zincir. Şimdi bu sırada burada yaptığımız trabzanların karşısına denk gelen yerlere batıp trabzanlar yapacağız. Arada bir zincir. Buraya yaptığımız hem dönüş için hem de bunun karşısına denk gelmiş oldu. O yüzden başına doladım tığımın. Buraya denk gelen trabzanın karşısına bir tane yarım trabzan yaptım. Bir zincir. Tekrar bakın karşısında bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum. Sıramı tamamladım. Dönüşü sağlamış oldum. Buradaki son ilmeğe yapmıyorum herhangi bir şey. Başta atlamış olduğumuz 3 zincirin oluşturduğu bir boşluk var burada. Başını almadan direkt boşluğun içine batıyorum. İlmek kaydırdım. Böylece örgümü kapatmış oldum. 2 tane zincir çekiyorum. Bu yarım trabzan boyunda bir zincir. Bir tane daha çekiyorum. Bu da aralarda çekmiş olduğumuz zinciri temsil ediyor. Başını aldım. Bu sefer tepelerine değil boşluklara batarak örgümü devam ettireceğim. Yarım trabzan, bir zincir. Başını aldım. Boşluğa yarım trabzan, arada bir zincir. Bu şekilde dönerek istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Bir tur daha tamamladım ve başlangıç zincirimin olduğu yere kadar geldim.
En son bir zincir çekmiştim. Boşluğun içine battım ve ilmeğimi kaydırdım. Çantanın tabanı oluşmuş oldu ve üst sıraya doğru çıkıyoruz. Bundan sonra hiçbir değişiklik olmadan 3 zincirle başlıyoruz. Başını alıp boşluklara yarım trabzanlar yapacağız. Arada bir tane zincir. Bu başlangıç yerine geldiğimizde yine boşluğa bir tane kayma dikiş yapacağız ve örgümüze 3 zincirle başlayacağız. Bu şekilde devam ediyorum. Hala örüyorum. 11-12 santim kadar oldu. Şunu göstermek istedim. Ben ilmek kaydırdıkça bakın zincir sola doğru ilerliyor. Yani onu karıştırmayın. Biz burada başlamıştık. Bu noktadan başlamıştık. Zincir çektikçe, ilmek kaydırdıkça sola doğru kaydı. Yine en son zincirimi yapıp ilmeğimi kaydırdım. 3 zincirle başlıyorum. Bu uzunluk benim için yeterli olmadığı için birkaç sıra daha öreceğim. Hani buraya kadar olsun istiyorum. Devam ediyorum. İpimi parmağıma doladım. Bir tane düğüm yapıyorum. Bu noktaya sabitleyeceğim. Ve bu kısım askı kısmı olacak. Buradan buraya kadar devam edeceğiz. Sanki yarım trabzan yapıyormuşum gibi başını aldım. Boşluğun içine batıp yarım trabzanla sabitliyorum. Bu ipi daha sonra gizleyeceğim. Bir tane zincir, başını aldım, yan kısma ikili trabzan yapıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu sefer iki kere doladım. Üçlü trabzan yapıyorum. 3 seferde ördüm. Şimdi askının uzunluğunu ne kadar istiyorsak o kadar zincir çekeceğiz. 13, 15. Ne kadar istiyorsanız o kadar çekebilirsiniz. ...13 tane zincir çektim. Bir tane daha çekeyim. 14. Tığıma 2 kere doladım. Ortada bir tane boşluk bırakacağım. Ve yanındaki boşluğa üçlü trabzanla ipimi sabitleyeceğim. Pardon, bir kere dolamışım. Doladım. Arada boşluk bırakıyorum. Yanındaki boşluğa 3 kere örerek üçlü trabzanla sabitliyorum. Tekrar yanına ikili trabzan. Birincisi, ikincisi. Yani burada yaptığımı buraya tekrarlıyorum. Bir tane de yarım trabzan yapıyorum. Bir zincir. Yanındaki boşluğa kayma dikişi yaparak tamamladım. Bu şekilde görünüyor. Buraya yaptığımı diğer kısma da yapacağım. Bu şekilde. Buradaki ipimi herhangi bir zincir yapmadan keseceğim ve size gösterdiğim yöntemle gizleyeceğim.
Çıkardım. Burada ilmek oluşturuyormuşum gibi gizleyeceğim daha sonra. Karşı kısma geçelim. Hizalıyorum. Kenarlardaki boşluklara bakıyorum. Yarım trabzan yapacağım. 2 tane ve 3 tane, yani ikili ve üçlü trabzan. Tekrar parmağıma doluyorum. Bir tane düğüm. Yarım trabzan yapacakmış gibi başını doluyorum ve boşluğun içine yarım trabzanla sabitliyorum. İki tane ikili trabzan. Bir tane üçlü trabzan. Burada kaç zincir çektiyseniz aynı sayıda zincir çekiyorsunuz. Ben 14 tane çekmiştim. Tekrar 2 kere başına doladım. Arada bir boşluk bırakıp yanındaki boşluğa üçlü trabzanla sabitliyorum. Tekrar 2 tane ikili trabzan ve bir tane yarım trabzanla sırayı bitiriyorum. Bu kısımdaki askıyı da tamamladık ve çantamız bitmiş oldu. Bunu da kesiyorum. Bakın. Gayet sağlam, düzgün. Şimdi ipleri gizleyeceğim. İçindeki ipleri gizledim. Bir tanesini sizlere göstereceğim. Buradaki ipi size tarif ettiğim gibi herhangi bir düğüm atmadan bu şekilde hizalıyorum. Bu tarafa doğru aldım. Bakın ip burada. Bu ip. İlmek görüntüsü olması için bu şekilde üstünden geçireceğim. Arkaya alacağım. Bakın. Daha sonra arkada bir tane düğüm atıp gizleyeceğim. Burada ipi kestim. Katlarını ayırmış oldum. Kalın bir ip olduğu için düğüm atarsak çözülme riski var ve kaba görünüyor. Bakın ipi söküyorum. Bunu iğneme geçireceğim. Söktüğüm ipi iğneme geçirdim. Biraz daha söküyorum. Olduğu yere dikiş yapacağım.
Gördüğünüz gibi görünmüyor. Tamamen gizlemiş oldum. İpimi kesiyorum. Çanta için bir tane yumak yeterli oluyor. 65 metrelik bir ipte yaklaşık 1 metre ip kaldı. Minik bir çanta oldu. Bileğinize takıp elbiselerinize kombinleyebileceğiniz yazlık bir çanta. Telefon, cüzdan rahat sığar içine ve 2 saatte ördüm. Hani daha genişini de örebilirsiniz. Maksimum 3-4 saatiniz alacaktır o da. Dediğim gibi bir tane ip bitti. Tamamen bitti. 2 ip, 3 ip daha geniş, daha uzun plaj çantası boyutunda örebilirsiniz. Ölçüleri ben tekrar hatırlatayım. 21 santim genişliği, yüksekliği, buraya bir pay eklediğimiz için 21 santim olmuş. Askı boyuna bakalım. Orta kısımdan 7 santim, boşlukla birlikte 10 santim. Dediğim gibi bileğe takmalık bir çanta oldu. Kolunuza takamazsınız. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Böylece bana da destek olmuş olursunuz. Bu şekilde. Ördüğünüz zaman benimle Instagram üzerinden paylaşabilirsiniz. Açıklama kısmında Instagram adresim olacak. Detaylı fotoğraflarını da paylaşacağım. Örecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.